Selam, Python çekirdek programlama serisinde neler yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz, neden bu yolu izleyeceğiz, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra tamamen kodlama odaklı videolarımız seri halinde gelmeye başlayacak. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Buna geçelim. Fakat geçmeden önce kanalıma abone ol, videoyu beğen ve videoya nokta dahi olsa bir yorum yap lütfen. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Hemen şöyle bakalım. Bilgisayarımıza bir tane klasör oluşturacağız. Klasörün isminde ya da dizininde yani masaüstü falan fıstık gibi o yolda Türkçe karakter olmamasına dikkat edelim. Daha hatasız, daha sağlıklı çalışabilmemiz için. Oluşturduğumuz bu klasörün içine bir tane C dosyası oluşturacağız. Bu C dosyası bizim Python modülümüz olacak. Daha sonra bu C dosyamızın içine şurada örnek göstereyim. Bu fonksiyonları yazacağız. Yani bizim elimizde bir tane Python modülü ve bu modülün içinde fonksiyonlar olacak. Bu da C dosyamız. Bu C dosyasını daha sonra C derleyicileri yardımıyla shared object dediğimiz bu SO uzantılı dosyaya çevireceğiz. Daha sonra bu SO uzantılı dosyayı herhangi bir Python dosyasına import edeceğiz. O da şöyle olacak. Şurada gördüğümüz gibi tıpkı import pandas as pd diyoruz ya. Aynı şekilde biz de kendi modülümüzü Python'a bu şekilde import edeceğiz ve bu modülün içindeki fonksiyonları bu şekilde çağırıp kullanmaya başlayacağız. İzleyeceğimiz yol bu olacak. Burada aklımıza şu soru gelebilir çok doğal olarak. Neden Python'un direkt çekirdeğine yazmıyoruz kodlarımızı da Pandas gibi, TensorFlow gibi ya da NumPy gibi biliyorsun bunlar dünyaca çok popüler kütüphaneler, modüller. Bunlar gibi yazmayı tercih ediyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Yani neden bu yolu izlediğimizi anlatıyorum şu an. Python'un orijinal kodları biraz önce de şurada gösterdiğim bu kodlar aslında şu klasörün içinde tutuluyor. Bakın Python, CPython dizin altında. GitHub'da da şuradan görebilirsin. Şöyle büyüteyim biraz. İşte GitHub, Python, CPython altında tutuluyor bu kodlar. Bu kodları şuradan şu link yardımıyla bilgisayarımıza klonlayabiliriz ya da direkt olarak şuradan zip dosyasını indirip bu çekirdek üstünde çalışabiliriz. Fakat bunun birkaç riski var. Biz burada bilerek hatalar almaya çalışacağız. Bazı satırları yazmayacağız ya da gözden kaçırdığımız zamanlar da olacak. Bu hatalarda bu dosyanın içindeki Python sistemi sürekli çökecek. Çöktüğü zaman biz ne yapmamız gerekecek? Bu dosyayı tekrar indirip bilgisayarımızda ayağa kaldırmamız gerekecek. Bu da sadece bir selam yazdırabilmek için, ekranda bir selam yazısı görebilmek için bir sürü hata, dosya indir, tekrar derle döngüsüne gireceğiz. Bu bize zaman kaybettirecek. Birinci sebebi bu. Neden bu yolu izlediğimizin. İkinci sebebi ise bu dosyanın kendisi çok büyük ve derlemesi çok uzun zaman alıyor. Hatalardan ziyade derleme süresini baz aldığımızda derleme süresi de çok uzun zaman alıyor. O yüzden sadece basit bir selam fonksiyonu, burada yazdığımız bu fonksiyonun sonucunu görmek için uzunca bir süre derlemesini bekleyeceğiz. Kısacası biz Pandas gibi biraz önce de saydım TensorFlow gibi kütüphanelerin yazıldığı mantıkla ilerleyeceğiz. Fakat bunlar nasıl ki Python'un çekirdeğinde orijinal olarak olmayan ama sisteme yüklendiğinde yani pip install dediğimizde sisteme yüklendiğinde Python çekirdeği ile el ele yürüyen modüllerse bizim yazdığımız modül de aynı şekilde olacak. Şimdi Python'u oluşturan kişiler nasıl yapılar kullanmışlar? Biz de aynı yapıları nasıl kullanmışız onlara bakalım. Örneğin burada built-in fonksiyonları dosyası içindeyiz bakın şu an. Built-in fonksiyonları gördüğün gibi C olarak yazılmış. Şuraya bakarsak mesela örnek olarak bir ABS fonksiyonunu seçtim. Mutlak değer alma fonksiyonu biliyorsun. Bu fonksiyona baktığımızda static py object yıldız diye başlamış. Gördüğün gibi basit bir fonksiyon tanımlamışlar burada. Biz de bakın aynı şekilde static py object yıldız diye bir fonksiyon tanımlayacağız. Çünkü Python çekirdeği ile iletişim kurabilmemiz için Python'un standartlarını kullanmak zorundayız. Bu yüzden sana Python'un oluşturulduğu dille, yapıyla kendi oluşturacağımız yapının benzerliğini göstermek istedim. Örneğin burada include python hash demiş. Bak biz de burada include python hash diyeceğiz. Bu dosyayı böyle uzunca incelersen aslında buradaki kullandığımız yapıların aynısını ve kullanılma şekillerini biz de kullandığımızı göreceksin. Bir sonraki videoda ben sana bu dosyadaki bütün kodları satır satır yazıp tek tek anlatacağım. Baştan beraber yazacağız ve bu seride adım adım beraber ilerleyeceğiz. Son olarak Pandas nasıl yazılmış? Pandas da acaba bizim kullandığımız yapıları mı kullanmış? Bunu da görmek için Pandas'ın derinliklerine inelim biraz. Bunları senin şu an bilgisayarında yapmana gerek yok. Ben sadece örnek olarak göstereceğim.
Şu dizinin içine gitmemiz gerekiyor. ls diyelim. Ne varmış bir görelim. Şu libs klasörüne gitmemiz lazım. Bakın gördüğümüz gibi Pandas da aynı bizim oluşturduğumuz sistemle SO dosyaları üzerinden ilerlemiş ve Python modüllerini bu şekilde yazmış. Hatta bunun içinde bir tanesinde, örneğin şunun içinde ne varmış ona bakalım. Burada gördüğün gibi bizim kullanacağımız python.h dosyası içinden gelen yapılar var. Biz de bu benzer yapıları kullanacağız. Bazen yazdığımız fonksiyonlara göre aynılarını kullanacağız. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi Python çekirdeği ile iletişim kurabilmek için, kendimizi Python çekirdeğine dahil edebilmemiz için bu yapıları kullanmak zorundayız. Zaten bu kodları anlatırken de sana bunları tek tek anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutma. Videoya yorum yap ve videoya nokta dahi olsa bir yorum bırak lütfen. Görüşürüz.